Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Vladimir Zelenski ilginç bir tarihi gönderme yaptı. Yunan parlamentosuyla çevrim içi görüşmesinde Zelenski, 19. yüzyılda binlerce Türk'ü katleden Filika Eterya Cemiyeti'ne övgüler yağdırdı. Parlamento ise Zelenski'yi ayakta alkışladı. Peki 2 asır önce bu cemiyet ne yapmıştı? Tarihin arka planına bakalım. Filika Eterya Cemiyeti'nin kökeni 18. yüzyılda Rus çariçesi 2. Katerina'nın ortaya attığı Grek projesine uzanıyor. 1768-1774 savaşlarına son veren Küçük Kaynarca Antlaşması'yla Ruslar Osmanlı Ortodokslarını himaye etme hakkını kazandı. Böylece Osmanlı'nın iç işlerine karışma imkanını elde ettiler ve zengin bir konsolosluk ağı kurdular. 1783'te Kırım'ı ilhak eden Çariçe II. Katerina, bu başarısının hırsıyla daha da ileri gitmek istedi. Osmanlı topraklarını ele geçirerek Bizans'ı yeniden diriltme planı yaptı. Ama bu planda yalnız değildi. Avusturya İmparatoru II. Josef'le Osmanlı topraklarını paylaştılar. İstanbul alındıktan sonra Bizans'ı yeniden kurup başına Katerina'nın torunu Grand Duke Konstantin'in geçmesini kararlaştırdılar. Yaptıkları bu plana Grek projesi denildi. Bu dönemde tüm dünyada yayılan bağımsızlık ve milliyetçilik fikirleri Osmanlı yönetimi altında yaşayan Rumları da etkiledi. Rusya'da konsolosluklar ve İstanbul'da açılan Rum Kilisesi yoluyla bu fikirleri daha fazla telkin etmeye başladı. 1814 yılına gelindiğinde ise tüm bu gelişmelerin sonucunda Odessa'da Filika Eterya Cemiyeti kuruldu. Derneğin kurucuları Skufas ve Emanuel Kısantos adlı 2 Rum'la Yanyalı Atmas Çakalov adlı bir Bulgardı. Batı Avrupa'daki gizli mason cemiyetlerinin kuruluş ve işleyiş usullerini benimsediler. Cemiyetin kurulduğundan Çar'ın haberi vardı. Hatta kendisine cemiyetin başkanlığı teklif edilmişti. Cemiyette disiplin sıkıydı. Faaliyetleri açığa vuran ve cemiyetten tehditlerle para sızdırmak isteyen 2 üye öldürülmüştü. Cemiyetin gizliliğe önem vermesinden dolayı başında kimin olduğu saklanıyor, bu konuda esrarengiz bir hava estiriliyordu. Aslında başlarında Çar'ın harp yaveri olan Alexander Ypsilanti vardı. Gizli onursal başkanınsa Çar'ın kendisi olduğu söyleniyordu. Kısa zamanda örgütün Osmanlı toprakları üzerinde birçok şubesi açıldı. Özellikle İstanbul, İzmir, Sakız, Bükreş, Yaş, Yanya ve Trieste gibi önemli merkezlerde açılan şubeler örgüt üyelerinin hızla çoğalmasını sağladı. Cemiyetin üyelerinin %54'ü tüccar, %13'ü doktor ve avukat, %12'si esnaf, %10'u papaz, %9'u eşkıyaydı. %12'si ise köylü ve zanaatkarlardan oluşuyordu. Amaçları sözde Hristiyan tebaa arasında eğitim öğretimi yaymaktı. Esas gayeleri ise Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı bütün Rumları ve ülkelerini içine alan bir devlet kurmak, yani Bizans İmparatorluğunu yeniden diriltmekti. Evet, II. Katerina'nın Grek projesini gerçekleştirmek istiyorlardı. Balkanlardaki Hristiyanları Rum olsun olmasın bir bütün olarak ele aldılar ve hepsi üzerinde aynı propagandayı yaptılar. Rumlar arasında mücadele için birlik ve beraberlik kurulmaya çalışırken Rum olmayan Hristiyanlar da silahlandırıldı. Büyük Helen Devleti'ni kurmayı amaçlayan Cemiyet Başkanı Alexander Ypsilanti, bayrağının üzerine anka kuşunun yanı sıra Aziz Konstantin ve Aziz Helena'yı da koymuştu. Filika Eterya'nın çalışmaları ve propagandaları 19. yüzyılda yaşanan Yunan isyanlarının en önemli etkenlerinden biriydi. Yunanistan'da yüz binlerce Türk bu isyanlar ve çatışmalar sonucunda katledildi. Tripolice katliamı bunun en korkunç örneklerinden biriydi. Mora Yarımadası bugünkü Yunanistan'ın en güney ucu. Tripolice ise yüzyıllar boyunca Mora'da stratejik konuma sahip olmuş bir şehir. Fatih Sultan Mehmet'in 1460'da Mora'yı Osmanlı topraklarına katmasından itibaren bölgede kayda değer bir savaş, açlık, kıtlık ya da olay yoktu. 360 yılı aşkın bir süre boyunca halk barış içinde birlikte yaşadı. Türkler, Rumlar ve Yahudiler etnik bir çatışma şöyle dursun farklı mahallelerde bile yaşamadılar. Herkes birbiriyle komşuydu. Hatta bu şehir refah seviyesi en yüksek bölgelerden birini oluşturuyordu. Ancak Türkler 3 asırdan fazla birlikte yaşadıkları komşuları tarafından katledileceklerini tahmin bile edemezlerdi. Bu nedenle bırakın katliamı bir saldırıya bile hazır değillerdi. İsyan 22 Şubat 1821'de Mora'da başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki askeri gücü isyanı bastırmaya yetmedi. Rum çeteleri başarı kazandıkça isyan dalgası büyüdü. Tripolice bölgenin kalbindeki şehirdi. Dört bir yanında Rum çeteleri vardı. Baskınlar, saldırılar aylar boyunca sürdü. 23 Eylül'de ise ölüm şehrin kapısından girdi. Dünyaya unutturulan korkunç katliamı ABD'li yazar McCarthy şöyle anlatıyordu.
3 gün boyunca zavallı Türk yerleşimciler bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ve ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar dahi öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyük ölçekteydi ki çetecilerin sergerdesi Kolokotronis'in kendisi bile kasabaya girdiğimde yukarı Hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu cesetlerden bir örtüyle döşenmişti. Rum çeteler Mora'da tek bir Türk'ün dahi kalmayacağını söyleyerek şehirde dolaşıyor, kadınları çocukları ayırt etmeksizin katlediyor, her yeri yağmalıyorlardı. İsyan başladığında Mora'da 90 binin üzerinde Müslüman nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Ama onlardan geriye eser kalmadı. Çok büyük bir kısmı öldürüldü. Kalanlarsa 300 yıllık topraklarını, evlerini, ata mezarlarını bırakıp Rum çetelerin katliamından kaçtılar. David Howard'ın kitabında yer alan, olaylara tanık olan Avrupalı bir subayın anlattıklarına göre 2 gün içinde on binlerce Türk'ün yaşadığı şehirde tek canlı kalmamıştı. Bunların çoğu kafası, kolları ve bacakları kesilerek öldürülmüşlerdi. İngiliz yazar William St. Clair de yaşananları tüm gerçekliğiyle şöyle anlatmıştı. Yunanistan'da Türkleri pek az bıraktılar. 1821 yılı ilkbaharında ani olarak tümüyle ve dünyanın haberi olmadan yok edildiler. 20 bin aşkın Türk erkek, kadın ve çocuk birkaç hafta süren boğazlamalar sırasında Rum komşuları tarafından katledildi. Onlar kasten ve vicdan azabı duyulmadan öldürüldüler. Evet, Vladimir Zelenski'nin Yunan parlamentosuyla görüşmesinde yere göğe sığdıramadığı, övgüler yağdırıp alkış topladığı Filiki Eterya Cemiyeti böylesi bir katliamın yolunu açmıştı. Daha da ironiyi, Zelenski'nin tekrar kuralım dediği bu cemiyet aslında Rusya'nın desteğiyle ortaya çıkmıştı. Yunanistan Türklerine yönelik büyük soykırımın önünü açan cemiyet hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Vladimir Zelenski ilginç bir tarihi gönderme yaptı. Yunan parlamentosuyla çevrim içi görüşmesinde Zelenski, 19. yüzyılda binlerce Türk'ü katleden Filika Eterya Cemiyeti'ne övgüler yağdırdı. Parlamento ise Zelenski'yi ayakta alkışladı.